Merhaba arkadaşlar, Örgü Kafası YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün bir yaş çocukların kullanabileceği büyüklükte çok minnoş crop bir yelek çalışması yapacağız. Bu yakada görmüş olduğunuz pırpır detayını en son yapıyoruz. Bu detayı eklemeyerek erkek çocuklar için de bu yeleği hazırlayabilirsiniz. Yapımı oldukça kolay ve çok keyifli ilerliyor arkadaşlar. Benim anlatımımla örgüye yeni başlayan arkadaşlarımız da bu yeleği rahatlıkla örebilecekler. Şiş numaranızı küçülterek daha minnoş yaş gruplarına göre de yapabilirsiniz arkadaşlar. 5 numarayla 3-6 aylık olarak aynı şekilde örüp hazırlayabilirsiniz. Şimdi kullanacağımız malzemeleri de söyleyeyim. Daha sonra birlikte yapımına geçelim. İp olarak Alize Süperlana Maxi kullanacağım. 100 gram 100 metre uzunluğunda kalın bir ip. Bir günde örebilirsiniz arkadaşlar yeleğinize. Şiş olarak da 6 numara şiş kullanacağım. Videoma geçmeden önce kanalıma abone olarak yapacağınız beğeni ve yorumlarla beni desteklerseniz çok sevinirim. Şimdi hazırsak yapımına başlayalım. Şişimizi klasik ilmek atma yöntemiyle 83 tane ilmek atacağız. İlmeklerimizi atalım. Şişime 83 ilmek attım. Şimdi örgümün arka yüzündeyim. İlmek attığımız sırayı da sayacağız arkadaşlar. Toplam 6 sıra tekli lastik örgü öreceğiz. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Ve bir ters ilmekle başlıyorum. Bir ters. Bir düz olarak. Sonda 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim. Sonda 2'ye kadar örelim. Sıra sonunda 2 ilmeğim kalana kadar bir ters bir düz klasik lastik örgü olarak ördüm. En son bir tane ters bir tane düz ördüm ve sonunda da 2 tane ilmeğim var. Bu 2 ilmeği ters örgü olarak örüyorum. En son arkadaşlar bandımızı örerken bu kenarlardan ilmek çıkaracağız. O yüzden nasıl ördüğümüz önemli. İlmek attığımız sırayı dediğim gibi birinci sıramız sayıyoruz. Az önce lastik kurulumumuzu yaptık örgümüzün arka yüzünde. Bu bizim ikinci sıramız. Şimdi örgümüzün ön yüzünde üçüncü sıramızla devam edeceğiz. Bakın ilk ilmeğime düz örecekmiş gibi giriyorum. Örmeden alıyorum. Ve daha sonra düzümü düz, tersimi ters olarak örüyorum. Sonda bir ilmek kalana kadar arkadaşlar üçüncü sıramızı örgümüzün ön yüzünde bu şekilde lastik örgü olarak örelim. Sıra sonunda bir ilmeğim kalana kadar ilmeklerimin düzlerini düz, terslerini ters olarak ördüm. En son düz ördüm. Son ilmeğimi de ters örgü olarak örüyorum. Üçüncü sıramızı örgümüzün ön yüzünde tamamladık. Şimdi örgümüzün arka yüzünde dördüncü sıramızdayız. İlk ilmeğimize düz örecekmiş gibi giriyoruz. Örmeden çıkarıyoruz. Daha sonra tersimizi ters, düzümüzü düz olarak öreceğiz. Sonda 2 ilmeğe kadar arkadaşlar örelim. Dördüncü sıram arka yüzümde yine düzlerimi düz, terslerimi ters olarak ördüm. En son düz ördüm. Sonda da 2 ilmeğim var. Bu 2 ilmeğimi ters olarak örüyorum. Beşinci sıramda örgümün ön yüzündeyim. Yine arkadaşlar bakın ilk ilmeği düz örecekmiş gibi giriyorum. Örmeden alıyorum. Takibindeki ilmeğim düz olarak örüyorum. Ve yine terslerimi ters, düzlerimi düz olarak öreceğim. Sondaki bir ilmeğe kadar örelim. Yine düzlerimi düz, terslerimi ters olarak örüp 5. sıramı örgümün ön yüzünde tamamlıyorum. Şimdi arkadaşlar en son düz ördüm. Son ilmeğime ters örüyorum ve 5. sıramızı tamamladık. Bu bizim örgümüzün arka yüzünde 6. ve son sıramız. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Düz örecekmiş gibi girdim. Daha sonra tersime ters, düzümü düz olarak öreceğim. Sondaki 2 ilmeğe kadar örelim. Sonda 2 ilmeğim kalana kadar örgümün arka yüzünde yine düzlerimi düz, terslerimi ters olarak ördüm. En son düz ördüm. Son 2 ilmeğimi ters olarak örüyorum. Şimdi arkadaşlar buradaki ipimizi keselim. Ana renk ipimize geçeceğiz. Sadece arkadaşlar bu sıramıza mahsus ilk ilmeğimizi öreceğiz. Çünkü renk geçişi yapıyoruz. Bundan sonraki sıralarımızda ilk ilmekler hep örmeden alınacak. Şimdi 41 tane ilmek örelim. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13. Bu şekilde 41'e tamamlayalım. Sadece arkadaşlar bu sıramıza mahsus bir tane ilmek artışı yapacağız. Lastik örgümüzün kurulumunun bozulmaması için bir ilmek eksik atmıştık. Bakın buradaki düz ilmeğin kanadını kaldırıyorum. Şişimin üzerine alıyorum. Yalnız ilmeğim şişimde hala arkadaşlar. Bir tane artış yapıyorum. Bu ilmek kaçmasın. Bu ilmeğimi de yine düz olarak örüyorum. Yani 83 ilmekle başlamıştık. Örgümüzün ortasından bir tane ilmek artış yaparak artık örgümüze 84 ilmekle devam edeceğiz. Sonda bir ilmek kalana kadar ilmeklerimizi düz olarak örelim. Sonda bir ilmeğim kalana kadar ilmeklerimi düz olarak ördüm. Son ilmeğimi de arkadaşlar düz olarak örüyorum. Yani örgümüzün ön yüzlerinde ilk ilmeğimize gireceğiz. Düz örecekmiş gibi örmeden alacağız. Daha sonra ilmeklerimizin tamamını son ilmeğimiz dahil düz olarak öreceğiz. Örgümüzün arka yüzlerinde de ilk ilmeklerimizi ters örecekmiş gibi girip örmeden alacağız. Ve sıra sonuna kadar ilmeklerimizin tamamını ters örgü olarak öreceğiz. Sona kadar örelim. Sıra sonunda bir ilmeğim kalana kadar örgümün arka yüzünü ters örgülerle ördüm. Son ilmeğimi de arkadaşlar yine ters olarak örüyorum. Yani örgümüzün arka yüzlerinde de ilk ilmeğimizi ters örecekmiş gibi girip örmeden alıyoruz. Ve ilmeklerimizin tamamını son ilmeğimiz dahil ters örgü olarak örüyoruz. Evet arkadaşlar, artık yaka ve kol kesimine kadar sadece ön yüzü düz, arka yüzü ters olarak öreceğiz. Gösterdiğim şekilde arkadaşlar ilk ilmekleri ve son ilmekleri örün. Bu en alttan saydığınızda bakın yeşilin hemen üzerinde bir dişimiz var, bir sıramız. Bu 30 olana kadar arkadaşlar örgünün ön yüzünü düz, arka yüzünü ters olarak öreceksiniz. Herhangi bir artırma da eksiltme işlemi yok. Mevcut ilmek sayımızla ön yüzü düz, arka yüzü ters öreceğiz. 30 sıraya tamamlayalım arkadaşlar. Daha sonra birlikte devam edelim. Evet arkadaşlar, sıra sayımı 30'a tamamladım. Bakın yeşilin hemen üzerinden sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 arkadaşlar. Şimdi örgümüzün arka yüzündeyiz. Şimdi beden ayrımlarımızı yapacağız arkadaşlar. Ön yüzümüze geldiğimizde de kesimlerimize başlayacağız. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Ve ters örgülerle örgümün arka yüzünde 21 ilmeğimi öreceğim. 2, 4, 5, 6, 21 ilmeğimizi örelim. 21 ilmeğimi ters örgülerle ördüm. Şimdi yanına bir ayraç takıyorum. Burası bizim ön bedenimiz. Şimdi 42 tane ilmeğimizi ters örgü olarak öreceğiz. Örelim. 42 ilmeğimi ters örgü olarak ördüm. Bunun yanına da bir tane ayraç takıyorum. Ve bu tarafta da arkadaşlar diğer ön bedenimiz için yine 21 tane ilmeğimizi ters olarak örüyoruz. Sıramızı tamamlayalım. Evet arkadaşlar, 21 ilmeğimi ters örgülerde sıra sonuna kadar ördüm. Şimdi önce ön bedenlerimizi öreceğiz. Daha sonra arka bedenimizi öreceğiz. Cupcake 40'a da arkadaşlar iki ön bedeni de aynı anda örmüştüm. O şekilde de örebilirsiniz. Bu defa parça parça öreceğim. Kesimlerimizi birlikte yapalım. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. 2 ilmeğimi soldan sağa doğru birlikte alarak kesiyorum. Ve ayracıma kadar devam ediyorum. Ayracın önünde 3 tane ilmek kaldığında oradan da kesim yapacağım. Ayracımın önünde 3 tane ilmeğim var. 2 ilmeğimi birlikte alarak sağdan sola doğru kesiyorum.
Son ilmeğimi düz olarak örüyorum. Buna artık ihtiyacımız yok. Dönüyoruz örgümüzün arka yüzünü. İlk ilmeği ters örecekmiş gibi girip örmeden alıyoruz. Ve ters örgülerle devam ediyoruz. Kesimlerimizi birlikte yapalım arkadaşlar. Sıralarını karıştırmayın. Hem yakadan hem de kol altından kesim yapıyoruz. 2 tane ilmek kestiğimiz için şu an ön bedene ait 19 tane ilmeğimiz var. Dönüyorum örgümün ön yüzüne. Bu sırada arkadaşlar yakadan kesim yapmıyoruz. İlk ilmeği örmeden alıyorum. Ve sonda 3 ilmeğim kalana kadar düz örgü olarak devam ediyorum. Burası yaka arkadaşlar. Sonda kol altı. Kol altı kesimlerimiz her sırada yapılıyor. Sonda 3 tane ilmeğim kaldı. 2 ilmeğimi birlikte alarak sağdan sola doğru kesiyorum. Son ilmeğimi düz olarak örüyorum. Dönüyorum örgümün arka yüzünü. Yine ilk ilmeği örmeden alıyorum. Ve ters örgülerle devam ediyorum. Döndüm örgümün ön yüzünü. Bu sıramda yakamdan yine kesim yapacağım. İlk ilmeğimi örmeden aldım. 2 ilmeğimin yönlerini değiştiriyorum. Ve soldan sağa doğru birlikte alarak kesiyorum. Ve yine düz örgülerle devam ediyorum. Sonda 3 ilmeğim kaldığında kol altından da kesimimi yapacağım. Sonda 3 ilmeğim kaldı. 2 ilmeğimi birlikte alarak sağdan sola doğru kesiyorum. Son ilmeğimi düz olarak örüyorum. Dönüyorum örgümün arka yüzüne. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Ve ters örgülerle devam ediyorum. Sona kadar örelim. Sıra sonuna kadar ters olarak ördüm. Ön yüzümdeyim. Bu sıramda yakamdan kesim yapmıyorum. Yine sondaki 3 ilmeğe kadar düz örgü olarak öreceğim. Sonda 3 ilmeğim kaldı. 2 ilmeğimi birlikte alarak sağdan sola doğru kesiyorum. Son ilmeğimi düz olarak örüyorum. Arkadaşlar kaç tane ilmeğimiz kaldı onu da söyleyeyim. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15 tane ilmeğimiz var şu an şişimizde. Dönüyoruz örgümüzün arka yüzünü. İlk ilmeği örmeden alıyoruz. Ve yine ilmeklerimizi ters olarak örüyoruz. Sıramızı tamamlayalım. Sıramı ters örgülerle tamamladım. Bu sıramızda yakamızdan kesim yapacağız. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. 2 ilmeği birlikte alarak soldan sağa doğru kesiyorum. Ve düz ilmeklerle sondaki 3'e kadar devam ediyorum. Sondaki 3'e geldim. 2 ilmeğimi birlikte alarak sağdan sola doğru kesiyorum. Son ilmeğimi düz olarak örüyorum. Döndüm örgümün arka yüzünü. Yine ters örgülerle devam edeceğim. Sıramızı ters olarak tamamlayalım. Sıramı ters olarak tamamladım. Ön yüzümdeyim. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Bu sıramda yakamda kesim yapmadan devam ediyorum. Sondaki 3'te arkadaşlar yine kesim yapacağım. Sondaki 3'e geldim. 2 ilmeğimi birlikte alarak sağdan sola doğru kesiyorum.
Ve son ilmeğimi düz olarak örüyorum. Artık arkadaşlar kol altının kesim işlemini tamamladık. Her ön yüze geldiğimizde buradan kesim yaptık. Toplamda arkadaşlar buradan 6 kez kesim yaptık. Bakın burada yerleri belli. 1, 2, 3, 4, 5. Az önce de sonuncuyu kestik. 6. Artık kol altından kesim işlemi yapmadan devam edeceğiz. Sadece arkadaşlar yakamızda kesim yapacağız. Kesimlerimiz arkadaşlar hep aynı şekilde devam edecek. Yaka kesimlerimiz. Dediğim gibi kol altı kesimlerini bitirdik. Şimdi bu sıramızda örgümüzün ön yüzünde kesim sıramızdayız. Sayacağız şimdi arkadaşlar kesim yaptığımız sıraları. 2 ilmeğimin yönlerini değiştirdim. Soldan sağa doğru kesiyorum. Örgümün ön yüzünde kesimimi yaptım ve düz örgülerle sıra sonuna kadar devam ediyorum. Ön yüzümüzde kesimimizi yaptıktan sonra saymaya başlayacağız arkadaşlar. Örgümüzün arka yüzü birinci sıramız. Kesimimizi ön yüzde yaptık. Şimdi arka yüzden sayıyoruz. Birinci sıramızda örgümüzün arka yüzünde ilmeklerimizi ters olarak örüyoruz. Bu şekilde kesimden sonra sayacaksınız arkadaşlar. Kesimi ön yüzde yapıyorsunuz. Kesim sırasını saymıyorsunuz. Arkadan saymaya devam ediyorsunuz. Az önce birinci sıramızı ördük. Şimdi örgümüzün ön yüzünde ikinci sıramızı örüyoruz. Bu sırada kesim yok. İkinci sırada düz olarak devam ediyorum. İkinci sıramı tamamladım ön yüzümde. Arka yüzümde üçüncü sıramdayım. İlmeklerimi ters olarak örüyorum. Üçüncü sıramı tamamladım. Döndüm ön yüzüme. Her 3 sırayı tamamladığınızda da aynı şekilde kesim yapacaksınız. İlk ilmeği örmeden alıyorum. 2 ilmeğimin yönlerini değiştirip soldan sağa doğru birlikte alarak kesiyorum. Ve yine düz örgülerle devam ediyorum. Aramızda örgüye yeni başlayan arkadaşlarımız var. Az bir kesim sıramız kaldı arkadaşlar. Birlikte tamamlayalım ön bedenimizi. Diğer ön bedenimizde önemli olan bölümü yine beraber yapacağız. Ama yaka kesimine geçtiğimizde bu şekilde devam edeceksiniz. Aynı sıralamayla arkadaşlar. Birinci sıramızı kesimden sonra örgümüzün arka yüzüne ters olarak ördük. İkinci sıramızı ön yüzümüzü düz olarak örüyoruz. Üçüncü sıramızda arka yüzümüzde yine ters örgülerle devam ediyoruz. Üç sıramızı tamamladığımız için tekrar kesim sıramızdayız. Ön yüzümüzde ilk ilmeğimizi örmeden alıyoruz. İki ilmeğimizi birlikte alarak soldan sağa doğru kesiyoruz. Yine düz örgülerle devam ediyoruz. Şişimizde 9 ilmeğimiz kaldı. Sayalım. 2, 4, 6, 8, 9. Kesimimizi yaptık. Yine arkadan sayıyoruz. 3 olduğunda sıra sayımız. Tekrar ön yüzüne gelmiş oluyoruz ve kesimimizi yapacağız. Bu bizim birinci sıramız. Ters olarak ördük. İkinci sıramızı örüyoruz düz olarak. Herhangi bir kesme işlemi yapmıyoruz ikinci sıralarımızda. Üçüncü sıramızda arka yüzümüzdeyiz. İlmeklerimizi ters olarak örüyoruz. Ve yine kesim sıramızdayız. Bu bizim arkadaşlar son kesimimiz.
İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. 2 ilmeğimi yine soldan sağa doğru birlikte alarak kesiyorum. Ve düz olarak devam ediyorum. Şişimizde 2, 4, 6, 8 tane ilmeğimiz kaldı. Örgümüzün arka yüzünde ters örüp ön bedenimizi tamamlıyoruz arkadaşlar. Evet. İpimizi keselim. Dikiş için biraz uzun bırakarak kesebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi ilmeklerimi bekleteceğim. İğneye ip geçirip ipin üzerine de alabilirsiniz ilmeklerinizi. Ya da bu şekilde tığla kaydırma yöntemiyle de arkadaşlar ilmeklerinizi kapatabilirsiniz. Daha sonra açacağız bunu. Ama şimdi bize engel olmasın. Arka bedenimiz için biliyorsunuz 42 tane ilmek ayırmıştık. Şimdi bu kenarından ip takacağım. Bakın ön yüzdeyim arkadaşlar. Şimdi bir tane ördüm. 2 ilmeğimi birlikte alarak soldan sağa doğru kesiyorum. Ve ayracın önünde 3 tane ilmek kalana kadar düz örgü olarak devam edeceğim. Ayraca kadar arkadaşlar örelim. Önünde 3 tane ilmek kalınca buradan kesim yapacağız. Sonda 3 ilmeğim kalana kadar arka bedenime ait ilmeklerimi düz olarak ördüm. 2 ilmeğimi birlikte alarak sağdan sola doğru kesiyorum. Son ilmeğimi düz olarak örüyorum. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Ve örgümün arka yüzünde arka bedenime ait ilmeklerimi ters olarak öreceğim. Ters örgülerle sıramızı tamamlayalım. Örgümün arka yüzünü ters örgülerle tamamladım. Örgümün ön yüzündeyim. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. 2 ilmeğimi birlikte alarak yine soldan sağa doğru kesiyorum. Ve sonda 3 ilmeğim kalana kadar yine arka bedenime ait ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Sondaki arkadaşlar 3 ilmeğe kadar örelim. Sondaki 3 ilmeğime kadar düz olarak ilerledim. 2 ilmeğimi birlikte alarak sağdan sola doğru kesiyorum. Son ilmeğimi düz olarak örüyorum. Örgümün arka yüzündeyim. Yine örgümün arka yüzünde ilmeklerimi ters olarak öreceğim. Ters olarak tamamlayalım. Arka sıramı ters örgülerle tamamladım. Ön yüzümdeyim. Yine ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. İkinci ve üçüncü ilmeğimi birlikte alarak soldan sağa doğru kesiyorum. Sondaki 3'e kadar düz örgülerle devam edeceğim. Sondaki 3'e kadar örelim. Sondaki 3'e kadar ilmeklerimi düz olarak ördüm. 2 ilmeğimi birlikte alarak sağdan sola doğru kesiyorum. Ve son ilmeğimi düz olarak örüyorum. Arka yüzümdeyim. Yine ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Ve ters örgülerle devam edeceğim. Sıramızı ters olarak tamamlayalım. Sıramı ters örgülerle tamamladım. Tekrar örgümün ön yüzündeyim. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. İkinci ve üçüncü ilmeğimi birlikte alarak soldan sağa doğru kesiyorum. Yine arkadaşlar sondaki 3'e kadar düz örgülerle devam edeceğim. Örelim düz olarak. Sondaki 3 ilmeğe kadar düz örgülerle geldim. 2 ilmeğimi birlikte alarak sağdan sola doğru kesiyorum. Son ilmeğimi düz olarak örüyorum. Arka sıramız yine her zamanki gibi ters örgü. Sıramızı ters örgülerle tamamlayalım. Sıramı ters örgülerle tamamladım. Ön yüzümdeyim. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. İkinci ve üçüncü ilmeğimi birlikte alarak soldan sağa doğru kesiyorum.
Ve düz örgülerle sondaki 3'e kadar devam edeceğim. Örelim sondaki 3'e kadar. Sondaki 3'e kadar düz örgülerle geldim. 2 ilmeğimi birlikte alarak sağdan sola doğru kesiyorum. Son ilmeğimi düz olarak örüyorum. Örgümün arka yüzünde ilmeklerimi ters olarak öreceğim. Sıramızı ters örgülerle tamamlayalım. Örgümün arka yüzünü ters örgülerle tamamladım. Örgümün ön yüzündeyim. Yine ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. İki ilmeğimin yönlerini değiştirip soldan sağa doğru birlikte alarak kesiyorum. Ve yine sondaki 3'e kadar düz örgülerle devam edeceğim. Örelim oraya kadar. Sondaki 3'e kadar düz örgülerle geldim. 2 ilmeğimi birlikte alarak sağdan sola doğru kesiyorum. Son ilmeğimi düz olarak örüyorum. Şimdi arkadaşlar örgümüzün arka yüzünü yine ters örgülerle tamamlayalım. Evet arkadaşlar, örgümün arka yüzünü ters örgülerle tamamladım. Arka bedenimizin kol altı kesim işlemini tamamladık. Biliyorsunuz arka bedenimiz için 42 ilmek ayırmıştık. 6 tane bu taraftan, 6 tane diğer taraftan olmak üzere toplam 12 tane ilmek eksiltmiş olduk ve şu an şişimizde arka bedenimize ait 30 ilmeğimiz kaldı. Artık herhangi bir artırma ya da eksiltme işlemi yapmadan bu 30 ilmeğimizi örgümüzün ön yüzünde düz, arka yüzünde ters olarak öreceğiz. Toplam arkadaşlar 58 sıraya tamamlayacaksınız düz örgülerde. Onu da şuradan sayacaksınız. Bu en alttaki beyaz var ya arkadaşlar, bu defa şu ilk beyazdan sayacaksınız ve burası 58 sıra olana kadar ön yüzü düz, arka yüzü ters olarak öreceksiniz. Yani aslında ön bedenle arkadaşlar aynı sıralama. Burası da mesela buradan saydığınız zaman 58 sıra. Arka bedeni de ön bedenle aynı eşitliğe gelene kadar öreceksiniz. Şimdi tamamlayalım arkadaşlar. Diğer ön bedenimizle devam edelim. Evet arkadaşlar, arka bedenimi 58 sıraya tamamladım. Şimdi diğer ön bedenimizle devam edeceğiz. Yine ön yüzden ip takacağım. Diğer ön bedenimizden farkı arkadaşlar, burada kol altı kesimini sıra başından yapacağız. Yaka kesimini sıra sonundan yapacağız. Tek değişiklik bu. Onun dışında işlemler aynı. Şimdi buradan ipimi takıyorum ve ilk kol altı kesimimi yapıyorum. 2 ilmeğimi soldan sağa doğru birlikte alarak kesiyorum. Ve sonda 3 ilmeğim kaldığında yaka kesimimi yapacağım. Sondaki 3'e kadar düz örgülerle örelim. Sondaki 3 ilmeğe kadar düz örgülerle geldim. 2 ilmeğimi sağdan sola doğru kesiyorum. Son ilmeğimi düz olarak örüyorum. Dediğim gibi burası yaka arkadaşlar. Burası da kol altı. Sadece yaka kesimi kalana kadar bütün kesimlerimizi birlikte yapacağız. Örgümüzün arka yüzünde ilmeklerimizi yine ters olarak öreceğiz. Arka sıralarda arkadaşlar bildiğiniz gibi ters örgü örüyoruz. Kesme işlemi yapmıyoruz. Sona kadar ters olarak örelim. Örgümün arka yüzünü ters olarak tamamladım. Şimdi tekrar ön yüzümdeyim. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. 2 ilmeğimi birlikte alarak soldan sağa doğru kesiyorum. Kol altı kesimlerimizi biliyorsunuz her ön yüzde yapıyorduk. Yaka kesimlerimizi de 3 sırada bir yapıyorduk. Şimdi bu sıramızda ne yapıyoruz arkadaşlar? Yakamızdan kesim yapmıyoruz ve ilmeklerimizi düz olarak örüyoruz. Kol altımızın ikinci kesimini tamamladık. Örgümüzün arka yüzünde ilmeklerimizi ters öreceğiz. Sıramızı tamamlayalım. Örgümün ön yüzündeyim. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Ve yine 2 ilmeğimi birlikte alarak soldan sağa doğru kesiyorum. Kol altının 3. kesimini yaptık. Bu sıramızda yakamızdan da kesim yapacağız. Sondaki 3'e kadar düz olarak devam ediyoruz. Sonda 3 ilmeğimiz kaldı. 2 ilmeği birlikte alarak sağdan sola doğru kesiyoruz. Son ilmeğimizi düz olarak örüyoruz. Şimdi yine arka sıramızı ters örgülerle tamamlayalım. Arka sıramı ters örgülerle tamamladım. Kol altımızın 4. kesimini yapacağız. İlk ilmeği örmeden alıyorum. 2 ilmeği birlikte alarak soldan sağa doğru kesiyorum. Bu sıramda ne yapıyorum? Yakamda kesim yapmadan düz örgüyle devam ediyorum.
Arka yüzümdeyim. İlmeklerimi ters olarak örüyorum. Sıramızı tamamlayalım. Ön yüzümdeyim. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Kol altından 5. kesimimi yapıyorum. 2 ilmeğime girdim. Soldan sağa doğru birlikte alarak kesiyorum. Ve sondaki 3'e kadar düz olarak devam ediyorum. 2 ilmeğimi birlikte alarak sağdan sola doğru kesiyorum. Son ilmeğimi düz olarak örüyorum. Bu sıra yakamızın kesim sırası olduğu için yaka tarafından da kesimimizi yaptık. Şimdi yine örgümüzün arka yüzünde ilmeklerimizi ters olarak örelim. Ön yüzümdeyim. Şimdi kol altından arkadaşlar son kesimimizi yapacağız. 1, 2, 3, 4, 5. 6. kesimimizi yapıyoruz. İlk ilmeğimi örmeden aldım. 2. ve 3. ilmeğimi birlikte alarak kesiyorum. Bir önceki sıramda yakamdan kesim yaptığım için bu sıramda kesim yapmıyorum. Örgümün arka yüzündeyim. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Ve yine sıra sonuna kadar ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Evet arkadaşlar, toplamda kol altından 6 kez kesme işlemi yaptık. Sayalım buradan: 1, 2, 3, 4, 5. En son az önce kestik. 6 kez kesme işlemi yaptık. Şimdi artık yakadan keserek devam edeceğiz. Yani baştan kesim işlemi yapmak yok. Normal öreceğiz orayı. Sadece arkadaşlar sonda 3 ilmek kaldığında sırası geldikçe yakada kesim yapacağız. Şimdi bu bizim kesim sıramız. Buradan sayalım arkadaşlar. Daha sonra aynı şekilde devam edeceksiniz. İlk ilmeği örmeden alıyorum. Düz örgülerle sondaki 3'e kadar gidiyorum. Sonda 3 ilmeğim var. 2 ilmeğimi birlikte alarak sağdan sola doğru kesiyorum. Son ilmeğimi düz olarak örüyorum. Şimdi geldik, yakamızdan kesim yaptık. Arka sıra itibariyle diğer ön bedenimizde olduğu gibi sayacağız. Birinci sıramızı örüyoruz şu an. Örgümüzün arka yüzünde. Kesimden sonraki sıramızı ters örgü olarak örüyoruz. Kesimden sonraki birinci sıramız arkadaşlar, örgümüzün arka yüzü. Ters olarak ördük. İkinci sıramızda örgümüzün ön yüzünde ilmeklerimizin tamamını düz olarak örüyoruz. İkinci sırada yakada kesim yok. Üçüncü sıramızda örgümüzün arka yüzündeyiz. Yine ilk ilmeğimizi örmeden aldık. Ve ilmeklerimizi ters örgü olarak örüyoruz. Kesimden sonra 3 sıra tamamladığımız için örgümüzün ön yüzünde yine yakamızdan kesim yapacağız. Ne yapıyoruz? Sondaki 3'e kadar düz olarak devam ediyoruz. 2 ilmeği sağdan sola doğru birlikte alarak kesiyoruz ve son ilmeği düz olarak örüyoruz. Hazır bir sıramız kalmadı arkadaşlar. Bu ön bedeni de tamamlayalım birlikte. Örgümüzün arka yüzündeyiz. Yine ilmeklerimizi ters olarak örüyoruz. Birinci sıramızı bitirdik. Ön yüzümüzde ikinci sıramızdayız. Düz örgülerle devam ediyoruz. Üçüncü sıramızda arka yüzümüzde ilmeklerimizi ters olarak örüyoruz. Üç sıramızı tamamladığımız için örgümüzün ön yüzünde yine kesim işlemi yapacağız. Sonda 3 kaldığında 2 ilmeği birlikte alarak kesiyoruz. Son ilmeğimizi düz olarak örüyoruz. Yine 3 sıra sayacağız arkadaşlar. Ve son kesimimizi yapacağız. Örgümüzün arka yüzünde yine ilk sıramızı ters örgü olarak örüyoruz. Bizim birinci sıramız. Ön yüzümüzde ikinci sıramızda kesme işlemi yapmadan ilmeklerimizi düz olarak örüyoruz.
Üçüncü yani son sıramızda ilmeklerimizi ters olarak örüyoruz. Şu an şişimizde 9 ilmeğimiz var. 3 sıramız tamamladığımız için son kesimimizi yine yapacağız. Ve şişimizde 8 ilmek kalacak. 2, 4, 6. 2 ilmeği birlikte alarak kesiyoruz. 7. Son ilmeğimizi düz olarak örüyoruz. 8, 2, 4, 6, 8. Arka sıramızı ters örgü olarak örüyoruz. Ve diğer ön bedenimizin tamamını da arkadaşlar örmüş olduk. İpimizi keselim. Şimdi omuz birleştirmelerimizi yapacağız. Eğer iğne ile dikişsiz birleştirme yapamıyorsanız önce buradaki 8 tane ilmeği örerek kesme tekniğiyle kapatın arkadaşlar. Daha sonra arka bedenden de yine 8 ilmek alıp burayı da örerek kesme tekniğiyle kapatıp iki tarafı örgünün arka yüzünden dikebilirsiniz. İster iğne ile ister tığ ile arkadaşlar birleştirme işlemini yapabilirsiniz. Ya da benim gibi iğne ile dikişsiz bir kapatma da yapabilirsiniz. Şimdi arka bedendeki 8 tane ilmeği arkadaşlar şöyle iğnemin üzerine alayım. Daha önce birçok kez göstermiştim bu birleştirme yöntemini. 2, 4, 6, 8. Şuraya bir ayraç takıp tekrar ilmeklerimi alayım. Burayı biraz yakın çekeyim arkadaşlar. İğneme ipimi taktım. Dediğim gibi daha önce birçok kez göstermiştim. Arkadaki ilmeğimi arkadaşlar dıştan içe giriyorum. Ve şişimden çıkarıyorum. Yanındaki ilmeği içten dışa giriyorum. İlmeğim şişimde. Karşıya geçiyorum. Baştaki ilmeğime içten dışa olacak şekilde iğnemi taktım. İlmeğimi çıkardım. Dıştan içe yanındaki ilmeğe giriyorum. İpimi çekiyorum. Bakın arka taraftaki ilk ilmeğe dıştan içe giriyorum. İpimi çektim. İlmeğimi çıkardım. Yanındaki ilmeğe içten dışa giriyorum. İlmeğim hala şişimde. Geçtim karşıya. İçten dışa ilk ilmeğe girip ilmeği şişimden çıkarıyorum. Dıştan içe yanındaki ilmeğe giriyorum. İlmeğim şişimin üzerinde. Geçiyorum karşıya. Aynı şekilde devam edeceğim. Dıştan içe iğnemle giriyorum. İlmeğimi şişimden boşa atıyorum. Çektim ipime. Dıştan içe bir yanındaki ilmeğe girip ipimi çekiyorum. Gördünüz mü arkadaşlar? Düz örgü görüntüsü var. Yani sanki burası bütünmüş gibi devam ediyor. Geçiyorum karşıya. Bakın aynı şekilde devam ediyorum. Diğer omzumuzu da aynı şekilde birleştireceğiz. Böylece tertemiz bir dikişsiz görüntü oluşacak arkadaşlar. Biliyorsunuz ben dikişli örgü hiç ama hiç sevmiyorum. Evet. Tertemiz bir görüntü. Arkadan da arkadaşlar güzelce ipimizi yürütelim. Bakın şuradaki ilmeklere giriyorum. Tam içine girmiyorum ilmeklerin. Kanatlarını arkadaşlar ayırıyorum. O şekilde ipime yürütüyorum. Böylece ne çıkıyor arkadaşlar? Ne de çirkin bir görüntüsü oluyor. Tamamen gizlenmiş oluyor. En son şurada da sabitleyeceğim. Evet.
Fazla ipimi kesiyorum. Evet arkadaşlar, omuz birleştirmemizi tamamladık. Şimdi diğer omuzumuzu da aynı yöntemle birleştireceğiz. Bu şekilde karşılıklı koyacaksınız. Buradan 2, 4, 6, 8 tane ilmeği uca kaydırıp buradaki de arkadaşlar 8 tane ilmeği söküp karşılıklı az önce gösterdiğim şekilde birleştireceksiniz. Şimdi ben aynı yöntemle arkadaşlar birleştirip geliyorum. Evet arkadaşlar, diğer omzumu da aynı yöntemle birleştirdim. Şimdi ilik düğme patımız için ilmek toplayacağız. Dış kenarlardan alacağız arkadaşlar ilmeklerimizi. Lastik bölümünde toplam 4 tane ilmek alacağız. Artık diğer renge geçtiğimizde 2 tane dış boşluktan, bakın 1, yanındakine geçtim 2 dış boşluktan aldım. Bir tane de arkadaşlar aradan alacağım ilmek ve bu şekilde devam edeceğim ta ki yaka ilmeklerimi beklettiğim yere kadar. Bakın 2 tane boşluğa giriyorum, bir tane girdim, bir yana atladım, bir tane daha ilmek attım. Şimdi araya batıyorum, bir ilmek de buradan alıyorum ve aynı şekilde devam ediyorum. 2 tane boşluk, bir ara, 2 boşluk, bir ara. Bu şekilde yakaya kadar gelelim. Yaka kısmına kadar arkadaşlar aynı yöntemle ilmeklerimi aldım. Yakamdaki ilmeklerimi düz örgü olarak örüyorum. Kaç tane ilmek topladığınızın bir önemi yok arkadaşlar. Önemli olan 2 boşluğa bir araya batmanız. Şimdi burada da arkadaşlar yukarıdan en alta doğru 2 tane boşluk, bir ara olacak şekilde ineceğiz. Lastik bölümünde de toplam 4 tane ilmek toplayacağız. Buradan da ilmeklerimizi bu şekilde alalım. Evet arkadaşlar, ilmeklerimi topladım. Şimdi örgümün arka yüzünde lastik kurulumuma başlayacağım. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum ve bir ters ilmekle başlıyorum kurulumuma. Bir ters, bir düz, bir ters, bir düz olarak sıra sonuna kadar öreceğim. Örelim. Örgümün arka yüzünü lastik örgü olarak ördüm. Şimdi ön yüzümdeyim arkadaşlar. Ön yüzümde de yine ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Düzlerimi düz, terslerimi ters olarak öreceğim bu sıramda. Ön yüzümüzü bu şekilde tamamlayalım. Düzlerimi düz, terslerimi ters örerek örgümün ön yüzünde lastik örgümü tamamladım. Şimdi örgümün arka yüzündeyim. İliklerimizi bu sıramızda örgümüzün arka yüzünde açacağız. Eğer yeleğinize fırfır yapmayacaksanız arkadaşlar, bu bir erkek yeleği olacaksa iliklerinizi sol tarafa açın. Kız çocuk için hazırlıyorsanız da iliklerinizi sağ tarafa açın. Ben şimdi sizlere sadece ilik nasıl açılır onu göstereceğim. Çünkü buradaki topladığımız ilmek sayıları aynı olmayabilir. Dolayısıyla yakanızın ya üstünde kalır arkadaşlar iliğiniz, ya da altında kalır aynı sayı denk gelmezse. Bu da hoş bir görüntü olmaz. Yaka kesimine başladığınız yer itibariyle arkadaşlar alt lastiğe kadar toplam 3 tane ilik açacaksınız. Biri hemen yaka kesiminin 2 ilmek altı olabilir aşağı yukarı. Bir tanesini buraya, işte aralıklarını kendiniz ayarlayabilirsiniz. Dediğim gibi toplamda 3 tane ilik açacaksınız. Ben sadece size burada ilik nasıl açılır onu göstereceğim. Lastik tarafındaki iliğiniz arkadaşlar 5 ilmek sonra başlasın. Bakın 5 tane ilmeğimi ördüm lastik örgü olarak. Bir tane doluyorum. Yalnız bakın önümde bir tane ters, bir tane düz ilmek var. Bu şekilde denk gelmesi gerekiyor. Ona göre belki 6 tane örmeniz gerekecek, belki 4 tane örmeniz gerekecek. O şekilde ayarlarsınız.
En son bakın düz ördüm. Bir tane doluyorum. 2 ilmeğimin yönlerini değiştiriyorum önce. Burada ters, burada düz ilmeğim var. Bunları soldan sağa doğru birlikte alarak kesiyorum. Ben aralara 8 tane ilmek koyacağım arkadaşlar. Kesme işlemi yaptıktan sonra 8 ilmek sayıyorum. Ve tersimi ters, düzümü düz olarak öreceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. 8 ilmek sonunda bakın yine burada bir tane ters, bir tane düz ilmek var. Doluyorum. 2 ilmeğimin yönlerini değiştirip soldan sağa doğru birlikte alarak kesiyorum. İkinci iliğimi de açtım. Şimdi son iliğime doğru gideceğim. Yine 8 tane ilmek sayacağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Bir tane doluyorum. 2 ilmeğimin yönlerini değiştirip soldan sağa doğru kesiyorum. Son iliğimi de açtım arkadaşlar. Artık lastik örgümle devam edeceğim. Bu sıramızı tamamlayalım. İlik sıramız arkadaşlar. İliklerinizi açmayı unutmayın. Evet arkadaşlar, örgümün arka yüzünde iliklerimi açarak lastik örgümü tamamladım. Şimdi arkadaşlar bir ön yüz, bir de arka yüz öreceksiniz. Daha sonra ilmeklerimizi kapatacağız. Şimdi bu iki sırayı tamamlayalım. İlik açtığım sıradan sonra bir ön yüz, bir arka yüz olarak lastik örgümü tamamladım. Şimdi kesme işlemimizi yapacağız. Ben tığ ile keseceğim arkadaşlar. İsterseniz örerek kesme tekniğiyle şişle de kesebilirsiniz. Ya da benim gibi ilmeklerinizi ikişer ikişer alarak da kesebilirsiniz. Esnek bir kesim yapmaya özen gösterin. Bu şekilde ilmeklerimizi ikişer ikişer alarak keseceğiz. Tamamlayalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, kapatma işlemimi tamamladım. Şimdi kol lastiğimizle devam edeceğiz. Ben bir tanesini hazırladım. Diğerini birlikte öreceğiz. Her ikisi de arkadaşlar aynı şekilde örülüyor. Kol altından ilmek toplayarak başlayacağız. Bakın böyle orta noktadan ilk ilmeğimizi alıyoruz. Ve arkadaşlar 3 tane ilmek alıyoruz. Bir tane araya batıyoruz. 3 tane kenardan ilmek aldım. Bir tane araya batıyorum. Ve bu şekilde devam edeceğim. 3 tane kenardan. Bir tane araya. 3 tane kenardan. Bir tane araya. Bu şekilde arkadaşlar toplam 38 tane ilmek toplayacağız. İlmeklerimizi toplayalım. Evet arkadaşlar, toplam 38 tane ilmek topladım. Şimdi klasik bir düz bir ters lastik örgü olarak öreceğiz. Bir düzle başlıyorum. Bir ters, bir düz, bir ters olarak sona kadar öreceğim. Örelim. Evet arkadaşlar, sıra sonuna kadar ilmeklerimi klasik bir düz bir ters lastik örgü olarak ördüm. İlmek topladığımız sırayı da sayacak olursak arkadaşlar toplam 6 sıra lastik örgü öreceğiz. Şimdi ilmeklerimizi topladık. Az önce de lastik kurulumumuzu yaptık. İkinci sıramız oldu. Sayarak devam edeceğiz. Üçüncü sıramızda yine düzlerimizi düz, terslerimizi ters olarak öreceğiz. Bu şekilde arkadaşlar 6 sıraya tamamlayalım. Daha sonra burada olduğu gibi ilmeklerinizi ikişer ikişer alarak tığ ile kesebilirsiniz. Tamamlayayım arkadaşlar. Daha sonra birlikte devam edelim. Evet arkadaşlar, lastik örgümü tamamladım. Şimdi yaka pırpırımızla devam edeceğiz. Arkadaşlar, yaka kesimi yapmaya başladığımız yerden itibaren ilmek toplayacağız. Yalnız ters taraftan toplamayın. Yani dışarıda kalması gereken düz yüz içeride kalır. Buna dikkat ederek arkadaşlar
ilmek toplayacağız. Bakın yaka kesimine başladığım yer. Ve burada da şurayı biraz yakınlaştırayım. Bakın arkadaşlar, düz ilmeğim var. Bunun iki kanadına birden gireceğim. Ve 2 tane ilmek alacağım. İlk kanadına girdim. Bakın arkadaşlar, ikinci kanadı bu da. Düz ilmeğin buradaki birinci kanadı, buradaki ikinci kanadı. Buna da girip bir tane ilmek alıyorum. Hemen yanında ters ilmeğim var. Alttan yukarı girdim. Yine düz bir şekilde ilmek aldım. Sırada arkadaşlar düz ilmeğim var. Bakın iki kanadına giriyorum. Önce bir tanesine girdim, düz ördüm. Daha sonra ikinci kanadına giriyorum. Bunu da yine düz olarak örüyorum. Ters ilmeğimi, aradaki ters ilmeğimi alttan yukarı giriyorum. Ve bir düz örüyorum. Ve sırasıyla devam edeceğim bu şekilde. Düzleri arkadaşlar iki kanadından giriyoruz. İlk artırma işlemimizi de zaten burada arkadaşlar yapmış oluyoruz. Bakın ikinci kanadına da giriyorum. Düz olarak örüyorum. Hep bu şekilde devam edeceğim. İlmekleri alırken şişle zorlanırsanız arkadaşlar tığ ile alıp şişin üzerine de aktarabilirsiniz. Ya da sadece bu sıranızda daha ince bir şişe toplayabilirsiniz ilmeklerinizi, ama ikinci sıranızda hemen arkadaşlar bu şişle örmeye başlamanız gerekiyor. Şimdi bu şekilde diğer yaka kesiminin olduğu yere kadar ilmeklerimizi toplayalım. Evet arkadaşlar, sıra sonuna kadar aynı işlemi tekrarladım. Şimdi örgümüzün arka yüzünde ilmeklerimizin tamamını ters örgü olarak öreceğiz. Sıramızı tamamlayalım. Evet arkadaşlar, sıra sonuna kadar ilmeklerimi ters örgü olarak ördüm. Şimdi pırpırımızın ön yüzündeyiz. Bu sıramızda arkadaşlar ilmek artışı yapacağız. Ve bundan sonra yani diğer sıralarda herhangi bir artırma işlemi yapmadan ön yüzü düz, arka yüzü ters olarak öreceğiz. İlmek aldığımız sırayı da sayacak olursak arkadaşlar toplam 6 ya da 8 sıra örmeniz yeterli. Şimdi ilmek aldığımız sıra birinci sıramız. Az önce ters olarak ördük ikinci sıramız. Bu bizim üçüncü sıramız. İlmek artışı yapacağız. 4 tane arkadaşlar düz örüyorum. Bir tane alttan ipimi kaldırıp çapraz girip artış yapıyorum. Onu da düz olarak örüyorum. 4 tane düz örüyorum. Alttaki ipimi kaldırdım. Çapraz girip düz olarak örüyorum. Artışlarımı bu şekilde yapacağım. 4 tane düz, bir tane ilmek kaldırıp çapraz olarak düz örüyorum. Sıra sonuna kadar ilmeklerimizi bu şekilde örelim. Artışlarımı yaparak sıra sonuna kadar geldim. Örgümü ters çeviriyorum. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Ve ilmeklerimin tamamını sona kadar ters örgü olarak öreceğim. Sıramızı ters örgülerle tamamlayalım. İlmeklerimi sıra sonuna kadar ters olarak ördüm. Şimdi ön yüzdeyim arkadaşlar. Düz örgülerle devam edeceğim. Herhangi bir artırma işlemi yapmadan ilmeklerimizi düz olarak öreceğiz. Sıra sonuna kadar örelim. İlmeklerimi sıra sonuna kadar düz olarak ördüm. Şimdi örgümün arka yüzündeyim. Yine arkadaşlar ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Ve ilmeklerimin tamamını ters olarak öreceğim. Sıramızı tamamlayalım. Evet arkadaşlar, sıramı ters örgülerle tamamladım. Fırfırımızı yeterli uzunluğa gelene kadar birlikte ördük. Şimdi ilmeklerimizi yine tığımız yardımıyla ikişer ikişer alarak keseceğiz. İlmeklerimizi keselim bu şekilde. Evet arkadaşlar, yakamın kapatma işlemini tamamladım. Düğmelerimi diktim. Ben bir de arkadaşlar işleme yaptım, ama tabi tercih meselesi, sade olarak da kullanabilirsiniz. Ya da sizler de istediğiniz figürlerle ya da bu tarz çiçeklerle, yapraklarla süsleyebilirsiniz. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım faydalı bir video olmuştur. Yapacak arkadaşlarıma şimdiden kolaylıklar diliyorum. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.